Ayça. Merhaba. Ankara'ya yakın Çubuk'ta güzel bir mekandayım. Hem burayı çok sevdiğim için hem de motosikletimin aksesuarlarını tamamladım. Onları size anlatmak için güzel bir yer seçeyim dedim ve buraya geldim. 2000 kilometre oldu. Rodajı bitmek üzere Java'nın. İlk başta aldığım parça motosikletle birlikte Hepco Baker Explorer çantaları aldık. Rodaj süresince kullanırken yavaş yavaş olabilecek ihtiyaçları düşünerek aldığım şeylerden biri hep aklımdaydı. Şu kutu. Erdevat kutusu diye geçiyor ama ben bunu suluk olarak düşünmüştüm. Ama suluk olarak değil, gerçekten erdevat kutusu olarak daha çok işe yarayacak. İçinde kayış, bez, pense, bant gibi takım taklavat ne lazımsa hepsini bunun içine koydum. Bunu da motosikletin üzerinde birçok yer denedim. Şurayı denedim, burayı denedim. En önemli şey mümkün olduğunca az kabarık olmasıydı. Onda burayı buldum. Tie wrap'la gördüğünüz gibi sabitledim ve taş gibi duruyor. Bunun diğer tarafına da bu da benim suluğum. Bunların hepsinin fiyatlarını ve nereden aldığımı detaylarıyla anlatacağım. Bu da içine normal bir termos, 1 litrelik termos ya da 1 litrelik şişe sığıyor. Küçük bir matara koyduysanız bunun gibi yanına bir de kola sığıyor. Şurası da abur cubur gözü ama oraya da isterseniz kutu kola, meşrubat da koyabilirsiniz ya da abur cubur. Bir diğer benim için önemli aksesuar telefon tutucuydu. Ondan da çok memnunum. Kevik marka. Bu da hem gidona hem de aynaya takılabiliyor. Ben gidona takmayı tercih ettim. Hem cam sayesinde rüzgardan korunacak hem de göstergeyle birlikte gözümün önünde olacak. Yan da dönebiliyor bu. Hop. Tam gidonla aynı oluyor bakın. Ama yol ileriye doğru gittiği için tabii ki ben dik tercih ettim. Java'nın ön camı alçak olduğu için, benim de boyum uzun olduğu için hep omuzlarıma rüzgar çarpıyordu. Ona bir çözüm bulmam gerekiyordu. Yeni bir model olduğu için Türkiye'de daha cam yapmadılar bunun için. Ben de GP Composite'ten rüzgar saptırıcı aldım ve o da işimi gayet iyi gördü. Omuzlarım artık çarpmıyor. Motosikleti kullandıktan sonra hiçbir yanım, özellikle omuzlarım, boynum falan tutulmuyor. O da işimi gördü. En son aldığım aksesuar da benim için en önemlilerinden biri. Çünkü telefonu bir cebime koyarım montta, cüzdanı bir cebime koyarım, powerbank, bataryaları şarj etmek istediğim zaman arkaya koyuyordum. Bunların hepsini Skoyko'dan bir çanta aldım. Buraları mıknatıslı çantanın. Normalde depoya yapışması gerekiyor ama Java'nın deponun yanları plastik olduğu için yapışmıyor. Onu bilerek aldım. İçine cüzdan, telefon, powerbank, kamera, ne istiyorsanız her şeyi koyabilirsiniz. Mikrofonlar. Yani durduğum zaman anlık bir ihtiyaç için arka çantayı açmak zorunda kalmayacağım. Özellikle geçen hafta Mavi Göl'e giderken giriş biraz yokuştaydı. Hem motosikleti durdurup hem eldiveni çıkarıp hem cebimden cüzdanı çıkarıp para vermek imkansızdı. Çok zorlandım. Bununla onu da halletmiş olacağım. Ve mıknatıslarını kullanmadığım için yanda gergi kayışları var kendisinin. Onları taktım. Sökeceğim zaman buradan çıt çıt. Bunu buraya bantlarım herhalde. Nasıl sabitlerim bilmiyorum bunları buraya ama inerken çantayı yanıma almak için şu iki çıt çıtı sökmem gerekiyor. Diğer tarafta da aynısı var. Başka anlatmadığım bir aksesuar kaldı mı? Hepco Baker'lar, Skoyko, termosluk, rüzgar saptırıcı, telefon tutucu ve erdevat kutusu. Gelelim bunları nereden aldım, fiyatları neydi, şimdi güncel fiyatlarına da baktım sizin için. Hepsini anlatacağım. Hepco Baker Explorer çantaları
motosikletle birlikte Anes Motor'dan, yani Hepco Baker'ın Türkiye temsilcisinden Ağustos ayında 20.000 TL'ye almıştım. Şimdi güncel fiyatı 28.000 TL olmuş. Ankara'da çanta yapan 2 firma vardı. Oradan da alabilirdim. Yerli üreticiye saygım sonsuz, destek olmak da isterdim. Ama bunlar daha şık, malzemesi daha hafif ve motosiklet de yeni olduğu için yakışan bir şey olsun istedim. Zaten arka çantalar çok fazla ağırlık taşıyamayacağından bir de yerli imalat ağır çantayı koymak istemedim. Memnun muyum diye sorarsanız, görüntü olarak, hafiflik olarak, kullanış olarak çok memnunum. Tek şeyi, çok kibar görünüyor. Ne kadar dayanıklı olur orasından emin değilim. Ama hafifliği falan güzel. Arka top case'e kask sığıyor. Yanına montu kıvır mıvır falan sıkıştırarak kapatabiliyorum. Tura gittiğim zaman onu öyle kapatabileceğim. Şunları ben yapıştırdım. Yansıtıcılar gece için. Anes Motor motosiklete Hepco Baker takılabilmesi için şu demirleri kendisi yaptırıyor. Bunlar da ilk yaptırdığı demirlerden olduğu için hatalar vardı. Mesela şu çok aşağıda kaldığından çanta egzoza değiyordu. Bu şikayetimizi kendilerine ilettik. Onlar da yeniden imalat yapıp kendilerine masraf çıkarmak yerine şöyle pratik bir çözüm buldular. Benim için de sakıncası olmadı. Şu siyah parçayı yolladılar bize. Bu bir delik normalde şuradaydı. Araya bu siyah parça girince egzoz gerektiği kadar aşağı inmiş oldu. O sorun öylece çözüldü. Java'nın çantaların hepsinin ağırlığını taşıyan kısım şurası. Bunun da garip gelen kısmı bana, bu iki çanta buraya takılıyor, bu çanta buraya takılıyor, bu buraya takılıyor. Top case zaten üzerinde ve bu motosiklete tek bir vidayla bağlı. Yani çantaların hepsinin ağırlığı aslında şuraya biniyor sayılır. Bu tutacağın önde de bağlantısı var ama yine de yük burada çoğu. Bir de şunun üzerinde 5 kilodan fazla yük bindirmeyin yazıyor. Çantayı alacak olursanız motosikletinize uygun demirini almanız gerekiyor. Hepco Baker'a uygun demir. O demirin de tabii ki motosikletinize uygun olması gerekiyor. Hepco Baker'ın kendi tablası var. O tablayı motosikletin arkasında takabilmeniz için gereken bir de ara tabla var. Onu da Anes Motor yaptırdı. Onu da ayrıca parayla aldık. Top case böyle. Suluğuma gelince bunu AliExpress'ten Aralık ayında aldım. 185 TL'ydi. 2 kişi aldığımız için bu fiyata geldi tabii ki. Siyahı da var. Ben yeşilini tercih ettim. Şu parça benim eski bisikletimden kalan bir parça. Şunu bu tarafa sallanmasın diye sıkıştırmak için kullanıyorum. Şu da ayrı bir parça, normalde yok. Tie-up'la da bağlayabilirsiniz. Bunu da bağlamak için bir sürü yer denedim. Ama en uygunu buydu. Hem de rüzgara karşı bacağımı da korumama yardım ediyor iki taraftaki bu parçalar. İstediğiniz zaman inerken bunu da üzerinize alabilirsiniz, şunu söküp. Ama ben sabit bırakıyorum. Bunun da güncel fiyatı tek başına alacak olursanız bir tane yani 280 küsür TL. 2 tane alınca kargosu ucuza geliyor. Bir de üstüne vergi binmiş hali bu fiyat. Bunun termal, yani ısı geçirmeyen bir parça olmasını tercih ederdim. Ama sadece yağmur geçirmiyor ve şu anda bu soğuktu su. Hala serin ama tamamen soğuk değil. Şuralarına bir şeyler takılabilir. Şu gözü güzel. Yani ben bunu aktif olarak her gezimde kullanıyorum. İçine yiyecek içecek mutlaka bir şey koyuyorum. En çok kullandığım şeylerden biri. Erdevat kutusuna gelirsek Aralık ayında N11'den aldım. 120 TL'ydi ve 3 boyu var bunun. Normalde ilaç ya da bir şeyler taşımak için başka yerlerde kullanıyorlar. Motosiklet için yapılmış bir şey değil. 120 TL'ye aldım. Orta boy fiyatıydı bu. Satıcısı çok kibar, yardımsever biriydi.
Dedim ben bunu değiştirmek istiyorum. Bunu iptal edip geri mi yollayayım? Büyüğünden almam gerekiyor dedim. Bir şey yapmanıza gerek yok dedi. Büyüğünü orta boy fiyatına yolladı. Şimdi büyük boyun fiyatı internette 200 TL. Demire değen yerlerine ses yapmasın diye ben plastik koydum. Tie-Rap'la da sıkıca bağladım. Taş gibi duruyor. Bu da sağ tarafta bacağımı rüzgardan koruyor aynı zamanda bakın. Yani motosikletin omuzları deflektörle, bacakları da bununla aynı zamanda rüzgardan da korunmuş oluyorum. Bunun içi epey dolu. GoPro aparatı, el feneri, multi-tool çakı, bant, biber gazı, bir de şu her şey var içinde. Yani başka bir takım taklavat olup da koyacak yer bulamama gibi bir sorunum yok. Bununla her şeyi çözdüm. Unutmadan önce hemen fiyatını söyleyeceğim. 395, güncel fiyatı 525 deflektörün. GP Composite'in ürünü. Hepsi burada sitesinden aldım. Rüzgarı kesme konusunda daha önceki motosikletimde de kullandığım için kesiyor. Ondan sonra yanında alyen geliyor ve şu iki parçayı alyenle tutturdum. Java'nın camı küçük olduğu için bu deflektörden ilk başta endişe etmiştim ama tam geldiği zaman bakın ölçüleri hemen hemen aynı oldu. Arada iki çeşit ayarı var. Bununla böyle döndürebiliyorsunuz. Bununla da açısını ayarlayabiliyorsunuz. Deflektörlerde kullanıcıların çoğunda fark ettiğim benim rüzgarı engellemesi gerektiğini düşündükleri için insanlar bunu dümdüz koyuyorlar ve rüzgar sert bir şekilde buna çarpıyor. Oysa bu rüzgar saptırıcı. Yani rüzgara yön vermesi gerekiyor. Bakın orijinal camla aynı açıda yaptım ben. Rüzgar buna çarpacak ve rüzgarı bu bizim omzumuzun, kafamızın üzerine yönlendirecek. Rüzgarı engellemek söz konusu değil çünkü o süratle giderken. Deflektörün kullanımında dikkat edilmesi gereken şey o. Ve daha yukarı da çıkabilirdi bu. Buraya kadar gelebilirdi ama bu rüzgarı saptırmasıyla ben bunun minimum durabileceği yükseklikte durmasını istedim. Manzaramı kapatmaması için. Onun için böyle duruyor. Yoksa tamamen kapatıp duvar yapmak istemedim böyle. Skoyko MT61 depo üstü çantam. Birçok çanta var. Çoğu çok pahalı. Ve büyük olanları var. Benim hacim olarak yer ihtiyacım yoktu. Sadece sürekli kullanacağım şeylerin motosikletten inmeden elimin altında olmasına ihtiyacım vardı. Basit bir şekilde bunu buldum. Birkaç yorum vardı. Hepsi buradan mı aldım? Oradan bir yerden aldım. 425 TL. Burası harita gözü. Bir güzelliği harita gözünün buradan dışarıdan koymuyorsunuz. Fermuarı açıp içeriden koymanız gerekiyor haritayı bakın. Böylece hiçbir şekilde su geçirmiyor. İçi tamamen tek hazne. Birçok şey sığıyor derinde. Ben her şeyimi mesela bugün maksimum içinde GoPro, telefon tutucu, GoPro tutucu, powerbank, telsiz mikrofon, telefon hepsini onun içine koydum bugün. Bir de iki tarafta yan gözleri var ve yan gözlerin de dışı zırh gibi neredeyse 1 santim kalınlığı var. Yani içine koyduğunuz şeyi korusun diye. Mıknatıs sadece şu sağ sol kanatlarında ikişer parça halinde. Bunun depoya değen kısmı da deri gibi kalın bir malzemeyle kaplanmış. Depoya çizmesin, zarar vermesin diye. Bu iki klipsi çıkarttığınız zaman bu arkaya doğru kıvrılıyor. Diğer kanatla birlikte şununla birleştiriyorsunuz çıt çıtıyla ve şu da tercih ediyorsanız omuz askısı. Ya da elde böyle tutabiliyorsunuz. Yani motosikletin üstünde değerli hiçbir şeyinizi bırakmamış oluyorsunuz. En çok işime yarayan eşyalardan ve son aldığım aksesuarlardan biri oldu bu. 425 TL. Fiyatı yüksek gibi ama 2000 liraya 3000 liraya da depo üstü çanta var. Şu gergi halatını da nereye isterseniz takabilirsiniz artık. Şuraya da takılabilir.
ama motorun ısısını görür. Böyle pratik oldu, bir sakıncası yok bana. Şunun üstüne de koyulabilir. Ama depo kapağını kapatmayacak şekilde ve ben de zaten tamamen motosiklete yapışık oturmuyorum. Bu bana hiç değmiyor yani, böyle burada durduğuna bakmayın. Ben şurada oturuyorsam bunun bana değdiğini hiç hissetmedim bugün. Sıra geldi telefon tutucuma. Telefon tutucuyu Trendyol'dan aldım. Kevik 71'di sanırım markası. Evet. 380 TL'ye almıştım. Aralık ayı falandı sanırım yine. Şimdiki fiyatı 500 TL olmuş. Tamamen metal. Telefona değen kısımları korumalı plastik. Şuraları da telefona değen iki kısmı böyle tamponlu. Büyük telefona da sığıyor. Barış'ın telefonu büyüktü. Ona da bundan taktık. Aynaya takmak yerine buraya taktım. Takmadan önce de ben gidon metal olduğu için hem çizmesin diye hem de esnek olsun diye. Çünkü sert şeyler kırılır ya da çok titrer. Esnek şey her zaman iyidir diye düşündüm. Altına dolgulu bant koydum. Siyah lastik bantlar vardır ya. Bunu da her turumda kullanıyorum. Telefon olarak da kendi telefonumu takmadım. İş yerinde Akın Kahraman arkadaşımın eski kırık bir telefonunu verdi. Ona 360 derece koruma taktım üzerine. Su geçirmeyecek şekilde. Ve kırık olarak kullanıyorum böyle. Üzerinde bırakmak zorunda kalırsam insanların dikkatini çekmesin, çalmaya değer bulmasınlar diye yaptırmadım ekranını ve kırık olarak kullanıyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Çantaların içini kapladım ben. Normalde buraları alüminyum, şunun gibi alüminyumu görünüyordu. İçine konan şeyi çizmesin, hem de takır tukur zıpladığı zaman ses yapmasın diye bir case imalatçısından parçalar aldım. İncesinden, kalınından, kalını aşağıya koydum. İnceleri de kenar duvarlara koydum. Bunun duvarını da kapladım çünkü kaskımı koyuyorum buraya. Bu çizilmesini istemem. Çantaların motosiklete montaj kısmı da, kapak kısımları da kilitli. Bu kilitleri aynı anahtar da yapabilirsiniz, farklı da yapabilirsiniz. Ben iki çeşit anahtar kullanıyorum. Üzerinde 6 tane kilit var ve 2 tane anahtar kullanıyorum. Tek anahtar yapmadım. Kaybedersem tekiyle hepsine birden ulaşamasın bulan kişi diye.